Aptos'un en fazla fiyatlanan koleksiyonlarının çıktığı Topaz NFT Market kullanım videosundan herkese selamlar. Ben CryptoCore'da proje ekibinden Ertuğrul. NFT tarafıyla ilgilenenlerin kesinlikle kullandığı NFT marketini en ince ayrıntısına kadar bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aptos NFT'leriyle ilgileniyorsanız bu video tam size göre. Videoya geçmeden kanalımıza abone olup bildirimleri açarak her fırsattan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Topaz'ın sitesindeyiz. Buranın linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi cüzdan bağlantısıyla başlayalım. Hemen sağ üstten Connect Wallet'a tıklıyorum. Buradan herhangi bir Aptos cüzdanını bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Aptos cüzdan kurulum videomuzu şu an kartlar kısmında bulabilirsiniz. Hemen buradan Pontem cüzdanımı bağlamak istiyorum. Pontem'in üzerine tıkladım. Ardından otomatik olarak cüzdan bağlantımı gerçekleştirdim. Sitede karşımızda ilk çıkan şey en son yapılan Launchpad arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Aptos Monkeys'i görebiliyoruz ve tamamı satıldığı için aşağısında da sold out olarak bir tane seçenek bulunuyor. Hemen buna tıkladığımız zaman Mint sayfasına erişiyoruz. Buradan istersek koleksiyonun internet sitesine, Twitter'ına veya Discord'una da erişebiliyoruz. Aynı zamanda Topaz üzerindeki alım satım kısmına da bakabiliyoruz. Hemen geri dönelim. Biraz aşağı indiğimizde Topaz NFT marketi üzerinde Launchpad'i yapılacak koleksiyonları görebiliyoruz. Ama burası şu anda güncel değil. Aptomingos ve Aptos Monkeys'in satışı gerçekleşti ve ikisi de gerçekten çok güzel paralar kazandırdı mintleyebilenlere. Aptos ekosistemindeki diğer NFT marketlerine göre Topaz üzerinde yapılan satışların daha kaliteli ve kazançlı koleksiyonlar olduğunu gözlemledik şu ana kadar. O yüzden Topaz'ın oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi isterseniz sağ üst taraftan Explore menüsüne tıklayarak Topaz NFT marketini incelemeye devam edelim. Bu kısımda son 24 saatte trend olan koleksiyonları görebiliyoruz. Koleksiyonların yanındaki bilgilerde de 24 saatlik APT hacmi, toplam APT hacmi, şu anki floor fiyatı, kaç cüzdanın bu NFT'ye sahip olduğunu ve son olarak da toplam NFT arzını görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi bir projeyle ilgili gerekli bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Hemen bir de sağ üst taraftan profile tıklayarak profilimizde neler yer alıyor buna bakalım. Burada elimde olan NFT'leri, mesaj kutuma gelen tokenleri ve teklifleri görebiliyorum. Elimdeki NFT'yi listeleyelim isterseniz şimdi birlikte. NFT'min üzerine geldiğimde burada List Now ve Sell Instantly olarak iki farklı satış yöntemi karşımıza çıkıyor. List Now normal fiyatının bizim belirlediğimiz listeleme türü, Sell Instantly ise direkt olarak NFT'mizi satıyor arkadaşlar bu butona tıklayınca. Tabii bu seçenekte en düşük fiyattan satılmış oluyor. Ayrıca toplu NFT listeleme seçeneği de yer alıyor arkadaşlar. Burada mesela birden fazla NFT'niz varsa hepsini seçerek buradaki bulk list seçeneğiyle birden fazla NFT'yi satabiliyoruz. Hemen NFT'min üzerindeki Details bölümüne tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi üst tarafta koleksiyonun adı ve hemen altında da şu anki floor fiyatı APT coin cinsinden yer alıyor. Şu an benim elimdeki NFT'nin herhangi bir ekstra nadirlik özelliği bulunmadığı için NFT'mi floor fiyatı civarından listelemeye koyacağım arkadaşlar. Bu hemen sol tarafta da NFT'nizin özelliklerini görebiliyorsunuz. Hepsinin farklı bir nadirlik yüzdeliği var. Bu özellikleri koleksiyon kendi belirliyor. Ona göre elinizde yüzdesi daha az olan bir özellik varsa doğal olarak NFT'nizin fiyatı da artmış oluyor arkadaşlar. Hemen buradan List Item butonuna tıklıyorum. Burada listelemek istediğim APT miktarını girmem gerekiyor. Şu anda floor'umuz 1.55 APT civarında. Ben burada hemen satılmasını istemediğim için floor fiyatının biraz üzerinde 2 APT karşılığında listeleyeceğim arkadaşlar. Ardından List Now diyorum. Gas fee de gördüğünüz gibi çok düşük arkadaşlar. 0.06 bir APT ödeyeceğim. Ardından buradaki Confirm butonuna tıklayarak listeleme işlemimin tamamlanmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, 2 APT karşılığında NFT'mi Topaz NFT marketi üzerinde listelemiş bulunuyorum. Aşağıda da gördüğünüz gibi %6 royalty yani sadakat ve %2.5 olarak da Marketplace'in Topaz NFT marketinin aldığı bir işlem ücreti bulunuyor arkadaşlar. Buradaki toplam %8.5 yapıyor. Yani benim buraya koyduğum 2 APT'lik miktardan %8.5 eksilmiş bir halde benim cüzdanıma APT'ler yansıyacak arkadaşlar.
Ayrıca istersen buradan delisteyerek de NFT'mi listelemeden çıkartabiliyorum. Son olarak da burada gördüğünüz gibi benim NFT'min yanında yazan bir tane sayı bulunuyor. 1925 yazdığı için yani bu koleksiyon özelinde 1925. NFT'ye sahip olduğumu gösteriyor arkadaşlar. Bu NFT'nin toplam arzı da 5000, yani orta sıralarda bir NFT'ye sahip olduğum bilgisini görebiliyoruz. Şimdi de isterseniz Aptos Wizard'ın koleksiyonuna bakalım. Bu arada burada gösterdiğim listeleme işlemi ve Aptos Wizard koleksiyonu tamamen örnek olması açısından şu an benim elimde bu NFT olduğu için bu NFT koleksiyonu üzerinden ilerliyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Hemen koleksiyonumuza geçelim. NFT sayfasında bulunan Aptos Wizard yazısının üzerine tıkladığım zaman otomatik olarak beni NFT'nin koleksiyon sayfasına yönlendiriyor. Burada kullanabileceğimiz bir sürü araç bulunuyor arkadaşlar. Sol kısımda filtrelerimiz yer alıyor. Buradaki Buy Now'u aktif ettiğim zaman hemen satın alabileceğim NFT'leri görebiliyorum. Altındaki Real Time ile otomatik olarak her 10 saniyede bir sayfayı da yeniletebiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde son listelenen NFT'leri F5 yapmama gerek kalmadan görebiliyorum. Gördüğünüz gibi 10 saniyemiz doldu ve sayfayı yeniledi. Hemen aşağısındaki Price Range ile hangi fiyat aralığındaki NFT'leri görmek istediğimi seçebiliyorum. Buraya mesela minimuma 1, maksimuma 5 yazıp apply dediğim zaman 1 ila 5 Aptos arasındaki NFT'leri burada bana gösteriyor olacak. Aşağısındaki Properties kısmı da NFT'lerin özellikleri arkadaşlar. Az önce özellikleri göstermiştim zaten. Buradan da özelliklere göre özel filtrelemeler yapabiliyoruz. Bu kısmı verimli kullanabilmek için koleksiyonun özelliklerine göre nadirlik seviyelerini araştırıp bulmanız daha iyi olacaktır. Diğer araçlara baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi kart mod yani sepet modumuz bulunuyor. Buna tıkladığımız zaman sayfanın sağ bölümünde sepetimizde olan NFT'ler görünüyor arkadaşlar. Yanındaki Discord rol butonuna tıkladığım zaman da Aptos Wizard NFT sahiplerine özel Discord rolünü Discord ve cüzdanıma bağlayarak alabiliyorum. Biliyorsunuz projeler NFT sahiplerine bazı özellikler sağlıyor. Bunlardan faydalanabilmem için Discord rolünü almam gerekiyor. Bunu da Topaz üzerinden direkt hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Bence bu da harika bir özellik. Hemen buradan da çıkalım. Sonraki aracımıza baktığımız zaman buradaki Activity butonunu görüyorsunuz. Activity'ye bir kere tıkladığım zaman geçmişe yönelik yapılan satışları gösteriyor. Örneğin burada 13 dakika önce 1525. NFT 1.6 APT fiyatından satılmış arkadaşlar. Hemen yanında da satıcı kontrat adresini ve alıcı kontrat adresini görebiliyorum. Buradaki kontrat adreslerine tıkladığım zaman satıcının veya alıcının profillerini de görebiliyorum. Elinde hangi NFT'ler var, ne almış, ne satmış, bu tarz bilgileri görüntüleyebiliyorum. Activity'nin üzerine bir kere daha tıklarsak şu an collection oldu. Direkt olarak koleksiyon sayfasına tekrardan dönebiliyoruz. Sonraki aracımız da Collection Offer arkadaşlar. Buna tıklayalım. Burada bir veya birden fazla NFT'ye teklif verebiliyorum. Az önceki Sell Instantly seçeneğindeki alıcı taraf olabiliyorum yani. Buradan mesela NFT başı 1.5 APT'den 2 tane NFT almak istediğimi girdim. Aşağıdaki seçenekte de teklifimin ne kadar aktif olacağını saatlik olarak görebiliyorum. Son olarak bilgilerimi yazdıktan sonra Create Offer diyerek teklifimi işleyebiliyorum arkadaşlar. Hemen size son olarak da NFT satın alma kısmını göstermek istiyorum. Burada herhangi bir NFT'nin üzerine geldiğimiz zaman Buy Now adında bir tane seçenek görüyorsunuz. Burada hemen bu NFT özelinde Buy Now dersem 1.65 APT karşılığında direkt olarak satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Ama tabii ki bir NFT almadan önce bu NFT'nin özelliklerine bakmamız da gerekiyor arkadaşlar. Onun için Details'e tıklıyorum. Yine burada karşıma Buy Now seçeneği çıktı. Ayrıyeten bir de teklif yapabiliyoruz arkadaşlar. Make Offer diyerek üst taraftaki price kısmına ne kadar APT'lik teklif yapmak istediğimizi yazıyoruz. Aşağısında da yine saatlik olarak teklifimizin ne kadar süreliğine aktif olacağını belirleyebiliyoruz. NFT'nin içerisinde sol tarafta NFT özelliklerinin olduğunu söylemiştim. Bu özelliklere göre vereceğiniz teklifi veya hemen almak istiyorsanız ona göre kararınızı verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen hemen Topaz NFT marketinde işimize yarayacak bütün konulara birlikte göz attık. Aptos ekosisteminde şu ana kadar gördüğümüz en kaliteli NFT marketi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki bu görüşümüz şu anki şartlar ölçüsünde bu şekilde. İleride değişebilir. Başka NFT marketleri parlayabilir. Bunu zamanla birlikte göreceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.